Bugün de yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Yine bir kutu açılımı yapacağız. Evde kendimize ait profesyonel ya da amatör olarak yapmak istediğimiz müziksel kayıtları nasıl, hangi parçalarla, hangi aletlerle daha iyi kayıt altına alabiliriz? Bunlarla ilgili biraz araştırma yaptım ve internet üzerinden sipariş verdim. Bunların içeriğine baktığımızda mikrofon standı, daha önceki videolarımızda kendimizin yaptığı akustik yansıtıcı panel, daha sonra mikrofonu kullanacağımız ses kartları hangisi olabilir? Bunlarla ilgili siparişlerimizi verdik ve kutu açılımımızı bu videomuzda yapacağız arkadaşlar. Kayıt altına alabilecekleri, amatör çalışmalarını ya da profesyonel çalışmalarını kullanacakları aletleri inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle ben internet üzerinde biraz araştırma yaptım. Alternatifler çok fazla. Birçok mikrofon, birçok ses kartı örnekleri var. Öncelikle bizim evimizde yapacağımız kayıt esnasında ne istediğimiz önemli. Tabii ilk başlayan arkadaşlar için bugün kutu açılımı yapacağımız malzemeler biraz külfetli maliyet açısından. İlk başlangıç, yani ilk heves olarak bunlar gerekli değil. Bu biraz daha o ilk heves kısmını atlatmış, amatörlüğün orta kısımlarında biraz daha üst seviyelere çıkmış arkadaşlar için olacak. Bugün sizlerle birlikte almış olduğum mikrofon Rode NT2A denilen bir mikrofon türü. Bunun 1A'sı da mevcut arkadaşlar. Birçok mikrofon türleri de var. Tabi yorumları okuduk. Daha önce kullanma şansımız olmadı bu diğer mikrofonlara. Biraz internet üzerinden araştırma yaparsanız farklı türlerde mikrofonların daha maddi anlamda daha uygun mikrofonların olduğunu göreceksiniz. Bu yüzden dediğim gibi Rode NT2A, bunun bir A'sı da var. O biraz daha uygun arkadaşlar. Daha sonra M-Audio M-Track 2x2 ses kartı aldık. 2 giriş ve 2 çıkışlı olacak şekilde. Dediğim gibi daha önceki videomuzda da akustik yansıtıcı panelimizi kendimiz yapmıştık. Normal fiyatı 500-600 lira civarındaydı. Bir de mikrofon için ayaklı stand aldık, bunları sabitleyebileceğimiz. Şimdi bunların gelelim, hadi kutu açımlarını beraber yapalım. Öncelikle arkadaşlar bu elimdeki kutu zannedersem ses kartımıza ait olacak. Gerçekten siparişleri verdiğinizde, bunların fiyatlarını da size söyleyeceğim. Siparişleri verdiğinizde aslında beklediğiniz mikrofon ne olacak? Yani şu kadar boyutta bir şey olması lazım ama gelen kutular büyük ebatlarda oluyor. Bunların fiyatlarını da söyleyeyim size. Ben bu M-Audio M-Track 2x2 ses kartını tahminim 650 lira civarında aldım. İndirimdeydi. Yine bu şekilde fırsat kovalarsanız ya da takip listenize eklerseniz uygun bir fiyata indiğinde alabilirsiniz arkadaşlar. Normal direkt arattırdığınızda size verilen fiyat 1200, 1300, 1400, 1500 bu fiyat aralığında. Ama ben uygun aldım. İndirime girdiği sürede aldım. Zaten sınırlı stoktaydı. 650-700 civarında bir fiyata almış oldum. Dediğim gibi bu zannedersem M-Audio ses kartımız. Şunu bir açalım öncelikle. Evet, ses kartımızın kutusu şu şekilde arkadaşlar. Göstereyim. M-Audio M-Track 2x2. Kutunun üzerindeki resmi bu şekilde. 2 giriş 2 çıkışı var. USB bağlantılı, aynı zamanda USB-C denilen bir bağlantı türü daha varmış. Daha önce kullandığım bir ekipman değil bunlar. Kendim için de almadım. Videonun içerisinde kardeşim için aldım. Videonun içerisinde sitesinin ismini koyacağım arkadaşlar. Raple uğraşan, müzikle uğraşan arkadaşların amatörlükten bir tık yukarıya çıktıklarında, profesyonelliğe doğru yavaşça adım attıklarında alabilecekleri ekipmanlar adına bunu sağladık. USB bağlantısı varmış. Yani önerilen, bayağı tutulan bir ses kartı arkadaşlar bu.
şekilde. İçerisinden bir tane kullanma kitapçığı çıkıyor arkadaşlar. Evet, bağlantı şekilleri falan var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Şimdi kutunun içerisinden çıkartalım. Kutunun içerisinden bağlantı kabloları çıkıyor arkadaşlar. Bu zannedersem bilgisayara bağlantı kabloları. Bir ucu USB'li, diğer ucu yazıyor mu? Yazmıyor. Yine ses kartına girecek şekilde bağlantı aparatı. 2 tane kablosu var arkadaşlar. Biraz kısa gibi ama biraz bilgisayara yakın yerde ya da uzatıcı kullanabilirsiniz bu ikisiyle alakalı. Bayağı bir sarmış sarmalamışlar. Ses kartı çok tatlı arkadaşlar. Yani enteresan, sanki bir DJ kabinine benziyor. Yani DJ kabini şeklinde sanki ama zanneten giriş kısımlarının ses ayarları var burada. Desibel şeklinde. Şu 2 tane gördüğünüz. Şurası, şu kısım, arkadaki şu kısım. Şurası. Burası mikrofon girişi arkadaşlar. Mikrofon. Yan tarafındaki L ve R denilen şu girişler, L ve R denilen bu girişler, hoparlör bağlayabiliyorsunuz buraya zannedersem. Şurada da şu en uç kısımda da USB girişi var. 2 tane çıkışı var ön tarafta arkadaşlar, 2 çıkış. Bu büyük ihtimalle bu 2 çıkış bir tanesi enstrüman girişiymiş, buradaki öndeki paneldeki giriş. Gitardır, bağlamadır, kemandır, o tarzda bir şey. Burada kulaklık girişi var tam şu köşede. Zaten her şeyin görsel ve yazı anlamında hangi girişler ne için kullanılacağıyla alakalı kısımları var arkadaşlar. Burada da kulaklık girişi var. Tekrar edelim. Burada enstrüman girişi var ön tarafında, ön panelde. Şurada zannedersem bir düğmemiz var. Herhalde güç bazında hangisine vereceğimizle alakalı bir şey zannedersem. Arka tarafta 2 tane hoparlör çıkışı, bir tane de mikrofon girişi var. Şuradan zannedersem sesini ayarlıyoruz. Yine dediğim gibi girişlerin desibel ses ayarlarını şu 2 düğmeden yapıyoruz. Şu ikisinden. Sol tarafta ise kulaklığın ses ayarı, şurada kulaklığın ses ayarı var. Yan tarafında ise USB ile alakalı bir açma kapama ayarı gibi bir şey var zannedersem. Gerçekten çok tatlı. Dediğim gibi mikser modunda, hani mikserleri bir araya getirirsiniz, kendinize göre upgrade yaparsınız ya, onun gibi bir sistem. Hem Audi hem Track 2x2, 2 giriş 2 çıkışlı bir ses kartı arkadaşlar. Şimdiki ikinci kutu açılımımız ise dediğim gibi Rode NT2A mikrofon arkadaşlar. Bu da bir üst seviye mikrofon türü arkadaşlar. Bunun NT1A şeklinde olanı da var. Bir alt versiyonu. Ortalama olarak fiyat bazında baktığınızda bu mikrofonun içerisinde işte pedi geliyor. Mikrofonun ekstra aparatları geliyor. İçinde en azından ne olduğunu çok merak ediyorum. Şu şekilde bir kutu. Mikrofon için oldukça büyük bir kutu. Ne vardır ne yoktur bilmiyorum. Bunu da internet üzerinden aldım. Bu NT2A, NT1A'sı da var arkadaşlar. Onu da çok tavsiye ediyorlar. Fakat bu biraz daha üst versiyonu, biraz daha profesyonelliğe yakın. Ortalama fiyatı 3500-4000 civarında. Yine bunu indirime girdiği için bir siteden yakaladım. 2760 lira civarında bir fiyatı aldık arkadaşlar. Tabi yine dediğim gibi takip listenize eklerseniz uygun gelebilecek bir fiyata yakalayabilirsiniz. Şimdi bunu açalım. Kutumuz bu arkadaşlar.
Kutumuz bu. Şöyle göstereyim. İnternete girdiğinizde de zaten bu kutunun resmi çıkıyor arkadaşlar. NT2A içerisinde olan ekipmanlar çıkıyor arkadaşlar. X-Large kablo varmış içerisinde. Şok engelleyici pet varmış. NT2A mikrofon varmış arkadaşlar içerisinde. Yani şu kutu üzerinde gördüğünüz ne varsa hepsi var. Aynı şekilde şuradan da gösterebilirim olan paket içeriğini. Şu alt kısımdaki sarı olan kısımda göreceksiniz. Beraber açalım. Şöyle açayım. İçerisinden ilk etapta şöyle mikrofona dair bir el kitapçığı tarzında bir şey çıktı. Yine stickerlar var. Mikrofonun bağlantısıyla alakalı, ekipmanlarını tanıtan şu şekilde bir el kitapçığı. Gerçekten mikrofon, şöyle göstereyim size, bildiğiniz sanayi türü bir ekipman gibi. Gerçekten profesyonel olduğu bariz belli. Gerçekten de ağır arkadaşlar. Şöyle verip göstereyim sizlere. Ses ayarları üzerinde bunu deneyerek kullanabilirsiniz. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ciddi anlamda bir ağırlığı var yalnız arkadaşlar. Ortalama olarak tahminim bir kiloya yakın, 1,5 kiloya yakın bir ağırlığı var. Bayağı bir hani beklentimin çok üstünde bir mikrofon. Yani biz de yayın yaparken ya da ses kaydederken mikrofon kullanıyoruz ama bizim kullandığımız mikrofonlar 200-300 liralık mikrofonlar. Yani şunun yanından bile geçemez işin açıkçası. Şu şekilde bir kılıfı çıktı içerisinden. Mikrofonu saklayabileceğiniz. Bağlantı kabloları çıkıyor arkadaşlar içerisinden. Mikrofonun şöyle göstereyim. Bir tarafı mikrofona giriyor. Evet. Şurası dişi. Mikrofona girecek olan kısım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Diğer tarafı ise ses kartına girecek olan kısım arkadaşlar. Burası erkek olan kısmı. Bunu bağladıktan sonra az önce de gösterdim M Audio Track ses kartında. Onun da bilgisayara bağlanacak kablosuyla tekrardan birbirine bağlayabiliyoruz. Şurada bir kutumuz daha var. İçinde. Şöyle koyalım. Bunun içerisinde zannedersem şok önleyici petleri var. Bu da olurmuş. Yani gerçekten arkadaşlar ürünler profesyonelliğe doğru ilerleme açısından gerçek anlamda profesyonel ürünler yani. Şöyle çıkartayım bunu da. Mikrofonunuzu şu kısma, iç kısma oturttuktan sonra pediniz de önünde kalacak şekilde bu şekilde stüdyo ortamına girebiliyorsunuz. Pedinizi sağa sola olacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Yan tarafından sıkıyorsunuz. Aynı şekilde aşağı yukarı yine koordinasyonunu sağlayacak şekilde burada sıkma aparatları var. Şurası da şeye bağlanan, ayaklı standa bağlanan kısım zannedersem bu şekilde. Ama ciddi anlamda bir ağırlığı var arkadaşlar. Mikrofon da şu orta kısma oturuyor. Bayağı profesyonel bildiğiniz bir set. Şimdi arkadaşlar mikrofonu ayakta tutacak olan bir de stand sipariş ettim. Bunun fiyatı diğer aldığımız ürünlere göre daha makul bir fiyatı var.
80 lirayla 150 lira 200 lira arasında kalitesine göre değişen bir ayaklı mikrofon standı aldım. Bunun da ebatları şu vaziyette, göstereyim. Bunu da yine N11 üzerinden almışım. Bunu da açalım. Artık son ürünümüz bu arkadaşlar. İçerisinden bir tane mikrofon tutucu çıktı arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bu ayrıyeten takıp çıkarılabilecek seyyar anlamda bir mikrofon tutucu. Yine aynı şekilde burada da bir seyyar maşalı tutabilecek şekilde bir mikrofon tutucumuz var. Standımız burada. Standımız iyi. Yani tamamı plastik bir stand değil arkadaşlar. Ayak kısımları metal. Uzayabiliyor zannedersem. Şu şekilde açabiliyoruz. Çok güzel. Yani ben bayağı beğendim, bayağı da bir kaliteli buldum arkadaşlar işin açıkçası.